Bak, Gazap Üzümleri sadece bir ailenin hikayesi değil. Bu roman yoksulluğun, göçün, insan onurunun ve sistem karşısında ezilen insanların hikayesi. 1930'lu yıllardayız, Amerika büyük buhranın içinde. Topraklar kurumuş, tarlalar verimsizleşmiş, Dust Bowl denilen kum fırtınaları çiftçilerin hayatını mahvetmiş. Bankalar borçlarını ödeyemeyen küçük çiftçilerin topraklarına el koyuyor. İşte bu koşullarda Joad ailesiyle tanışıyoruz. Tom Joad hapisten yeni çıkmış, bir adam öldürdüğü için ceza almış ama şartlı tahliye edilmiş, eve Oklahoma'daki çiftliklerine dönüyor. Yolda eski bir vaiz olan Jim Casey ile karşılaşıyor. Casey artık klasik anlamda din adamı değil, Tanrı'yı insanların birliğinde arayan biri. Bu iki karakter roman boyunca önemli bir fikir çatışmasının taşıyıcısı olacak. Tom eve vardığında büyük bir boşlukla karşılaşıyor. Ev terk edilmiş, toprak sürülmüş ama ekin yok. Bankalar traktörlerle gelmiş, aileleri yerlerinden etmiş. Joad ailesi Kaliforniya'ya gitmeye karar vermiş çünkü orada iş ilanları var. Portakal bahçelerinde, pamuk tarlalarında işçi arandığını söyleyen broşürler dolaşıyor. Aile sonunda bir araya geliyor. Anne, Ma Joad, baba, Pa Joad, büyükanne ve büyükbaba. Tom'un kardeşleri ve hamile olan Rose of Sharon. Hepsi eski, dökülen bir kamyonete eşyalarını yüklüyor ve Route 66 boyunca Kaliforniya'ya doğru yola çıkıyor. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Yolculuk umutla başlıyor ama yavaş yavaş sert bir gerçekle yüzleşiyorlar. Yolda yüzlerce aile var. Hepsi aynı hayalin peşinde. İş bulmak, para kazanmak, hayatta kalmak. Ama çok geçmeden anlıyoruz ki o broşürler bir tuzak. İş ilanları bilerek fazla basılmış. Amaç, işçi arzını artırıp ücretleri düşürmek. Yol boyunca aile dağılmaya başlıyor. Büyük baba yolda ölüyor. Toprağından koparıldığı için yaşama tutunamıyor. Büyükanne de kısa süre sonra ölüyor. Ölüm artık yolculuğun bir parçası oluyor. Kaliforniya'ya vardıklarında bekledikleri cenneti bulamıyorlar. Göçmen kampları pis, kalabalık ve umutsuz. İş yok ya da varsa da ücretler açlık sınırının altında. İnsanlar bir dilim ekmek için rekabet ediyor. Steinbeck burada sistem eleştirisini çok net yapıyor. Büyük toprak sahipleri işçileri bilinçli olarak bölüyor. Aç insanı ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Polisi, gücü ve yasayı kendi lehlerine çeviriyorlar. Tom Joad burada değişmeye başlıyor. Başta sadece ailesini düşünen biri. Ama gördüğü adaletsizlik onu öfkelendiriyor. Jim Casey ise işçileri örgütlemeye çalışıyor. Ona göre insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bir sahnede Casey grev yapan işçilerle birlikte yakalanıyor, daha sonra öldürülüyor. Bu olay Tom için bir kırılma noktası. Casey'nin insanlar tek tek değil birlikte bir ruh oluşturur fikri Tom'un içine yerleşiyor. Tom bir çatışmada bir adamı öldürüyor ve kaçmak zorunda kalıyor. Ailesine veda ederken söylediği sözler romanın en güçlü anlarından biri. Nerede bir adaletsizlik varsa, nerede aç insanlar varsa ben orada olacağım diyor. Artık sadece ailesinin değil, bütün ezilenlerin tarafında. Bu sırada Joad ailesi daha da zorlanıyor. İşler düzensiz, para yetmiyor. Rose of Sharon'ın bebeği ölü doğuyor. Bu sahne inanılmaz ağır. Çünkü o bebek sadece bir çocuk değil, ailenin umudu gibi. Ama romanın sonunda çok çarpıcı bir sahne var. Sel basmış bir ahırda açlıktan ölmek üzere olan bir adam var. Rose of Sharon, bebeğini kaybetmiş olmasına rağmen o adamı kendi sütüyle besliyor. Bu sahne sembolik. Hayatın, dayanışmanın ve insanlığın hala var olduğunun göstergesi. Gazap Üzümleri boyunca en güçlü karakter aslında Ma Joad. Ailenin ayakta kalmasını sağlayan o. Erkekler umutsuzluğa kapıldığında o direncini koruyor. Çünkü biliyor ki aile dağılırsa her şey biter. Roman sadece ekonomik kriz anlatmıyor, insan onurunu anlatıyor. Açlıkla sınanan ahlakı anlatıyor. Ve şunu söylüyor, insan tek başına zayıf olabilir ama birlikte güçlüdür. Steinbeck dili sade ama sert kullanıyor. Aralarda genel bölümler var, sadece Joad ailesini değil tüm göçmenleri anlatıyor. Böylece hikaye bireysel olmaktan çıkıp toplumsal bir boyuta ulaşıyor. Ben bu romanı düşündüğümde en çok şu kalıyor aklımda, umut kırılabilir ama tamamen yok edilemez. Çünkü insanlar hayatta kalmak için birbirine tutunur. Gazap Üzümleri bana göre sistemin acımasızlığını anlatırken bile insanlığa olan inancı kaybetmeyen bir roman. Açlık var, ölüm var, şiddet var. Ama aynı zamanda dayanışma var.
Ve belki de en önemli mesaj şu: adalet kendiliğinden gelmez. İnsanların onu talep etmesi gerekir. Roman bittiğinde büyük bir zafer hissi yok. Ama bir direnç hissi var. İnsanlar yıkılmış ama tamamen yenilmemiş. İşte Gazap Üzümleri tam olarak böyle bir hikaye. Yoksulluğun ortasında insan onurunu korumaya çalışanların destanı.